Merhaba güzelliklerim, benimle birlikte örmeye hoş geldiniz. Evet, hırkamızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Şöyle bakın, bundan sonraki işimiz kolay. En zor olan yeri birinci bölümde bitirdik ve ikinci bölüme geldik. Şimdi burada etek lastiklerini yapacağız. Kollarını ve ön biyesini yaparak örgümüzü tamamlayacağız. Şöyle hatırlatmak için tekrar göstereyim. Ördüğümüz hırkamız bu şekilde, şöyle bir hırka ördük. Bakın, şöyle eteklerinin lastiği, ön biyesi ve kollarımız kaldı. Bunları örüp tamamlayacağız ve şöyle göstereyim. İki tarafından da mükemmel gözüken bir hırka oldu bu. Şöyle. Evet, hatırlatmamızı da yaptıktan sonra örmeye başlayalım. Şöyle, şimdi bakın. Bir karışa yakın boyunu hazırladım. Çünkü biraz da 3 parmağa yakında lastik öreceğimiz için boyu yeterli. Ama 1,5-2 yaş için yapıyorsanız bir karıştan bir örnek daha fazla yapın. Yani şöyle bir örneğimizi daha buraya ekleyerek boyunu uzatabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın, yeşil, mavi olan yerin birinci sırasını yaptım. Şöyle. Ve sonda mavi ipimi kestim. Bitirdim ve buradan beyaz ipimle lastik örgüme başlayacağım. Yine aynı tığımızla devam edeceğiz. 1-2 zincir çektim ve hepsine birebir batarak, bakın, hepsine birebir batarak trabzanlar yapacağız. Böyle tüm sıramız boyunca trabzanlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Bakın, gördünüz mü? Yeşilim burada burayla bütünleşti ve ilerleyeceğiz. Şimdi bu sıramızı sonuna kadar böyle trabzan yapacağım. Tüm sıram boyunca geldim. 1-2 zincirimi çekip örgümü çevirdim. Bakın, burada kestiğim ipimi de arada yürüterek kaybettim. Şimdi birinci, bakın, bunun üzerine bir trabzan yaptım. İpimi aldım. İkinci trabzanı tepesinden değil de boşluğundan alarak tığımın üzerine aldım. Bir trabzan yaptım. Tekrar ipimi aldım. Şimdi sıradaki trabzanı arkadan aldım. Bakın, arkadan tığımın üzerine taktım ve aldım. Buraya bir tane trabzan yaptım. Sıradaki trabzanı önden tığımın üzerine aldım ve bir trabzan yaptım. Bakın. Sıradakini arkadan tığımın üzerine aldım ve bir trabzan yaptım. Sıradakini önden, yani bir önden bir arkadan alarak ilerleyeceğiz. Lastik örgü bu şekilde yapılıyor, bilmeyenler için. Ve bakın, çubuk çubuk çıktı. Önden aldıklarımız burada, arkadan aldıklarımız burada çubuk olarak çıktılar. Sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Evet, sıram tamam. Döndürdüm. 1-2 zincir çekip çevirdim. Ve yine bakın, birinci trabzanı ördüm. Şimdi önden gözükenleri önden, arkadan gözükenleri arkadan alacağız. Bakın, şu önden gözüken trabzan, şu arkadan. Bunu arkadan aldım ve bir trabzan yaptım. Önden gözükeni önden aldım. Yani şimdi daha kolaylaştı. Bakın, arkadan gözükeni arkadan aldım. Önden gözükeni önden, arkadan gözükeni arkadan. Böyle bakın, belli oldu. Şimdi beyazda tam net belli olmuyor olabilir ama, ve böyle bir sıra gidip tekrar bir sıra daha aynı şekilde
yaparak geri geleceğim ve lastiğimi büyüteceğim. Evet, yapmamız gereken bu. Şöyle bir görüntümüz var bakın. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi lastik genişliği bu. Benim bu 0-1 yaş olacağı için lastiği çok büyütmedim. Bu lastik boyu ideal. Hani istediğiniz boyda lastik örebilirsiniz. Şimdi burada ipimizi kopartmadan ön biyemize geçeceğiz. Bakın böyle. Ve şuradan başlayacağız sıkı iğneler çıkartmaya. Dengeli bir şekilde çıkartın. Bir tarafta nasıl yaptıysak öbür tarafta da aynı şekilde sık iğnelerimizi çıkartmamız gerekiyor. Bakın burada düz bir şekilde geldim. Ben nasıl yaptım hemen göstereyim bakın. Şimdi trabzanlı yerlere geldiğimde burada zaten bakın dümdüz çıktı. Şöyle bakın. Şu araya ve bir tane trabzan boşluğuna. Şöyle baktığımızda bakın bir beyaz bir yeşil sırası gözüküyor. Beyaz sırasından, yeşil sırasından, aradaki trabzan boşluğundan. Ve bu da tam denk geldi. Hani öbüründe yaptığımda güzel oldu. Bakın yeşil beyaz, mavi beyaz pardon. Aslında ipim petrol yeşili. O yüzden yeşil diyorum. Bir tane trabzan sırasından. Bir bakın. Beyaz sırasından. Bir yeşil sırasından. Bir tane trabzan boşluğundan. Bir böyle çıkartın bakın. Eğer ki germe yaparsa düz bir şekilde gelmezse arada ekleme yapın. Yani elinize göre bir ayar çekin. Böyle benim yaptığım ayarda bu şekilde denk geldi. Ve bakın zaten burayı yaptıktan sonra gerisi daha kolay ve pratik bir şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. Bakın dümdüz oldu. Şimdi sıramı tamamlayacağım. En sonuncularda bakın. Yine araya batırdım. Ve şu karşısındaki trabzandan aldım. Ve şöyle. Bir, iki zincir çekip çevirdim. Ve birinciden sık iğne yapmaya başlayacağım. Böyle. Şimdi düğme deliklerini 3. sırada yaptım ben. Yalnız öbür kenarda yaptım. İstediğiniz kenarda düğme deliklerini ayarlayabilirsiniz. Ama öbür kenarda yaptığımızda aşağıya doğru inerek ayarladığımız için kolay olacak. Bu ön biyeyi 5 ya da 6 sıra yaparsak yetecek. 5 sıra da yetebilir. Şimdi şöyle yapalım biz şimdi. Birkaç sıra sonra bakalım. Bu ilk yaptığımla birlikte toplamda 5 sıra ya da 4 sıra. Bir gidelim bakalım sonra yaparız. Şimdi bandımızı burası düğme deliklerini düğmeleri dikeceğimiz yer. Evet arkadaşlar bakın 5 sıra ördüm. 5 sıra örünce şöyle şu genişliğe ulaştı. 5. sıramın sonunda yakanın olduğu yerdeyim. Bakın buradan yakayı da tığlayarak geçeceğim. İpimi kopartmayacağım. Böyle sık iğnelerin tepesine batırarak geldim. Her trabzan arasına girip bir sık iğne yapacağım. Buraya bir bağcık takacağım ve o zaman burası çok güzel olacak. Şöyle. Bakın her trabzan arasına girdim. Şu artış yaptığım yere kadar gideceğim. Orada çünkü atlama yapacağım. Bakın. Şurada V olarak gözüküyor. Şimdi buraya da girdim.
Bu 2V'nin araya değil, bu araya değil. İkisini bırakıp üçüncüyle şuraya bakın. V'yi bıraktım. Ve sık iğnemi yaptım. Örgümün ne kadar yumuşak olduğunu inanın anlatamam. İplerinizi yumuşak iplerden seçin. Hangi ip almak isterseniz fark etmiyor. Sadece yumuşak olsun. Bakın geldim V'ye, yine atladım, buradayım. Şöyle bebek iplerinin hepsine bakıyorum ben. Hani fiyatı uygun olsun derseniz güzel ipler var. Pahalı ipler de var. Her şekilde 2 tane ip alsanız, yani 30 liralık bir ip alsanız 60 lira ediyor. 20 liralık ip alsanız düğmesiyle birlikte yine o şeyleri buluyor. Düğmeler de çok pahalı bu arada. Yani düğmelerin de yanına yanaşılmıyor. Hatta bir ara düşündüm, düğme de mi yapsak kendimiz diye. Denedim, beğenmedim. Neyse, güzel gelmedi gözüme. O yüzden bir şekilde düğmeleri de biraz fiyatı yüksek oluyor. Ama ipleri uyguna alıp yapabilirsiniz. Yeter ki üretmek isteyin. Evet, bakın sohbet ederek buraya kadar geldim. Şu özellikle şu krem rengi ipim yumuşacık bir ip. İhraç fazlası iplerden almıştım. Ve gerçekten çok yumuşak bir ipmiş. Şöyle. Şimdi burayı da sonuna kadar gidelim. Ve burayı da bakın şöyle, burada düğme deliklerimizi de yapacağız. Bakın burada başlangıç ipim de var. Bunu da aradan alıp götüreceğim, aşağıya doğru kaybedeceğim. Öbür kenarda çıkarttığımız gibi burada da çıkartacağız. 2 zincir çektim ve şuraya batırdım. Bakın öbüründe nasıl aldınız ilmeklerinizi, bunda da aynı şekilde alın ki sayı değişmesin. Ne demiştim ben? Aralara battım. Bir yeşil, bir beyazdan, bir trabzan sırasından. Bakın burada bir beyaz, bir yeşil olarak geldi araya. Trabzanın arasına. Aynısını yapacağım ki sayım değişik olmasın. Şimdi öbürünü nasıl çıkarttıysanız burayı da ilmekleri sonuna kadar çıkartalım ve devam edelim. Bakın. Şöyle. Hepsini aynı yapıyorum. Çünkü değişmesini istemiyorum. Evet. Burada tamam. Şimdi yukarıya doğru, şimdi yukarıya kadar sık iğnelerimize birebir batarak gidelim. Aşağıya inerken de düğme deliklerini yapacağız. Şimdi burada bir şey yapmayacağız. Yukarıya kadar gidelim. Evet, burayı da geldik. Şimdi 1-2 zincir çektim ama sıkı çektim. Şimdi aşağıya doğru düğme deliklerimizi yaparak ilerleyeceğiz. 1 sık iğne yaptım. 2 sık iğne yaptım ve 3 sık iğne yaptım. Tam boğaza yakın olsun istemiyorum düğme. 1-2 zincir çektim. Düğmeniz eğer minik bir düğme kullanacaksanız bir zincir, bir sık iğne atlayıp ikinciye batın. Orta boy bir düğme için 2 zincir, 1-2 atlayıp üçüncüye. Daha da büyük bir düğme kullanacaksanız 3 zincir. Şöyle, yalnız 3 zincir çektiğimizde 1-2 atlayıp yine üçüncüye batın. Çünkü bu bunu biraz daha genişletecek. Üçüncüye gelirseniz çok çirkin olacak. Orta boy bir düğme kullanacağım için bakın. Şuradan 2 zincir çektim. 1-2 üçüncüye bağladım. Bu bana yeterli. Arada 7 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Arada 7 sık iğne yaptım. 1-2 zincir, 1-2 atladım. Üçüncüden başlayacağım yine. Bu 1 2
3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2 zincir, 1, 2 atladım, üçüncüden başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 2 zincir çekip ve bakın altta da güzel denk geldi. 4 tanem kalmış. Evet. Şöyle. Ve burası da bu şekilde hazır. 1, 2 zincir çektim ve tekrar çevirdim. Şimdi sık iğnelere birebir batalım. Şöyle. Zincirlerin içine 2 bıraktıysak 2, bakın altta kaç bıraktıysak o kadar sık iğne yapacağız. 1 bıraktıysanız 1, 2 bıraktıysanız 2. 1 ve 2. Aradaki 7 taneyi yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arada 2 sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Zincirin içine 2 sık iğne. Evet, böyle burayı yukarıya çıkıp aşağıya inip etek ucunda bitireceğiz. Yani bunu yapınca bir sırada aşağıya inmek için sık iğne yapacağız ve bu işlemi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, geldik kollarını yapmaya. Bakın böyle çok tatlı bir şekilde oldu. Örgünüze bakın şöyle. Mesela benim beyaz ağırlıklı yer daha çok hoşuma gittiği için burayı ön yüz yapacağım. İki tarafından da güzel görünüyor. Hangi tarafını isterseniz. Burada mavi baskın duruyor. Burada beyaz baskın duruyor. Şuradan başlayacağım. Kolu aldım. Bakın kolu nasıl bırakmıştık. Beyaz yeri yaptık. Şimdi kafeslerini yapacağız. Tam ortadan şuradan tığımı takıp beyaz ipimi alacağım. Şöyle. Şuradan bir alttan da tekrar taktım ve bakın şöyle ipimi aldım. Biraz uzun oldu bu. Şu. Şimdi ne yapacağız? Bir zincir çektim ve bakın. Şimdi şurada arada mesafemiz var. Şöyle. Şuraya, şu boşluğun içine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Hemen önündeki sık iğneyi, pardon. Şunu tekrar alalım. Bakın şurada bir sık iğnem var. Şuraya dengeleyelim. Şuradan alalım. Evet. Bir zincirimi çektim. Bakın sık iğne olan. Aldım. Bir zincir. Trabzan değil, sık iğnelere batıyoruz. Buraları biliyoruz artık. Bakın trabzan değil, sık iğne. Zaten bir atlayıp ikinciye batmış oluyoruz. Böyle hepsinden birebir aldım. Burada da bu çıkışlarımız ve eksiltme yapmalarımız önemli. O yüzden yine videoyu atlatmayın ki detayları kaçırmayın. Şöyle geleceğim oraya kadar. Bir zincir. Şimdi ipleri biraz aldığımızda böyle kalıyor. Mesela 2 ip gider diye aldığım bazı şeylerde bir ip gitti ve bir iplerim kaldı. Onları bu örnekle bu şekilde değerlendirebiliriz. Bir tane daha böyle bir projem var. Yine 2 iple rahatlıkla güzel olabilecek. Onları da değerlendirebiliriz. Evet bakın şimdi arkadaşlar. Buraya geldim ya, şurada bitti burada. Şimdi şu arada bir boşluğum var. Bir zincirimi çektim. Bakın bu sık iğneye batırdım. Şu ara boşluktan da bir tane aldım. Bir zincirimi çektim. Ve şurada bakın zincir olarak çekmiştik ya. Trabzanın tepesine şöyle
atladım. Bu araya bir tane daha alalım biz. İşimiz sağlam olsun. Ve bir zincirimi çektim. Şimdi sık iğnenin tepesine şöyle aldım. Rengimi alacağım. Mavi ipimi aldım. Ve bakın bunu da buradan geçirdim. İki ipim de biraz uzun bırakacağım ve onları saklayacağım. Hemen bu trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. Beyaz ipimi arkaya aldım. Hemen şu önden örneğe bakın. Şimdi burada trabzan gözüküyor. O zaman bunu ne yapacağız? Önden alacağız. Böyle. Ve örneğimiz zaten kendini götürüyor. Bakın trabzan olanı arkadan sık iğnenin tepesine önden ve böyle ilerleyecek. Evet, kurduk bakın örneği. Sonda da ayarlamasını yaparız ve devam ederiz. Şunu yanlış aldım. Bak. Yanlış da belli, doğru da belli. Evet. Hemen belli diyor yanlış. Ve bu. Şöyle. Ve şimdi sırayı sona gideyim. Buraya geldiğimizde bakın. Şöyle göstereyim. Gidişine göre alacağız. Buraya geldim. Bakın şuradan önden aldım. Bunu da arkadan aldım. Ve bakın sık iğnenin üzerine batırdım. İpimi çektim. Şöyle. Bir iki zincir çekip olduğu yere yine bir trabzan yaptım. Bir zincir ve gidişine göre örneğimizi şimdi devam ettirelim. Kafeslerimizi kuralım. Çıkışımızı da gösterdim. Şimdi burayı tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, bakın yine sondayım. Azaltma yaparken şimdi kol genişliği, bakın bu kol genişliği gayet güzel. Ama oldu ki azaltmak istediniz. Daha dar bir kola inmek istediniz. Şimdi şuraya geldiğimde bakın bir trabzanım var. Zincirimi çekmeyeceğim. Hemen bunun üzerine birleştireceğim. Şöyle göstereyim. Bu aradaki bir taneyi eksiltmiş olacağım. Ve böyle koluma devam edeceğim. Ama eksiltmek istemezseniz tekrar aradaki zinciri bakın batırdım. Bir zincirimi çektim ve buraya şöyle yaptım. Burada bu ipimi bırakıp beyaz ipimi de aynı mantıkta bakın buradan aldım. Şu ipimi de buraya kilitlemiş oldum ve içinden geçirdim. Şöyle. Ve yine olduğu yere bir sık iğne yaparak alttan örneğimi tekrar götüreceğim. Ve bu kadar. Yani çıkışımızda böyle ipi gergin tutmayın. Bakın germesin uzattığımız iplerimiz. Daraltmak isterseniz de o şekilde daraltabilirsiniz. Belki aşağılarda daraltabilirim. Şimdi biraz örelim mi bu kolu? Bakalım bir nasıl bir kol oluyor. Hani hırka olduğu için çok da dar bir kol olsun istemediğim için daraltmadım. Ama daraltılabilir yani. Bakın göz kararı, ona göre ilerleyin. Evet. Evet arkadaşlar, kolu ördüm. Şöyle göstereyim. Bakın kol boyunu nasıl sayalım biliyor musunuz? Şuradan baktığımızda bakın örneği görüyor musunuz şu örneği? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane beyaz gözüküyor. Bakın şöyle baktığımızda. Ve bu kol boyu gayet iyi bir boy. Şimdi şu koltuk altından şöyle tuttuğumda ben neyi baz alıyorum? Boyu bir karış olduğunda benim için kol boyu gayet iyi. Şimdi burada lastiğini ekleyeceğiz. Yani bir karıştan biraz
fazla olacak. Bakın şöyle. Hani bunu da istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bakın iki yüzü de aynı olduğu için kol uzun gelirse bile şöyle şu şekilde katlayarak da ilerleyebilirsiniz. Çünkü bebek büyür, örgü büyür. Her zaman giderebileceğiniz bir boyutu alır. Şimdi burada bakın aynı yine ön yüzden lastik örgümle devam edeceğim. Önce bir sıra trabzan yapalım. Eteklerinde yaptığımız gibi. Ama burada sadece ön yüzden ilerleyeceğiz. Böyle bir sıra başladığım yere kadar trabzanlarımı yapıp geleceğim. Evet, başladığım noktaya geldiğimde şu birinci trabzanın tepe noktasından batırdım ve ipimi aldım. Bir iki zincir çektim ve bakın burası zincirimdi. Şu trabzanı boşluğundan aldım. Sıradakini arkadan, sıradakini önden ve başladığım noktaya kadar yine lastiğimi yaparak geleceğim. Hep önden öreceğiz lastiğimizi. Birleştirmeye geldiğimizde bakın iki tane üstten alanının yan yana gelmesi gerekiyor. Bakın burayı şuradan üstten aldım. Bitirirken üstten alacağım. Oldu ki sizinki tek geldi. Atlayarak yani bunu atlayarak buna geçebilirsiniz. Şimdi bakın iki tane üstten alma yan yana ve birleştirdim. Şimdi bu arada trabzan varmış gibi gözükecek şu zincir sayesinde. Bir, iki zincir ve yine aynı işlemi yaparak devam edeceğim. Bakın önden gözükenleri önden, arkadan gözükenleri arkadan. Ve böyle bilek lastiğini tamamlayacağım. Bu ipinizin gidişatına göre lastiği büyütebilirsiniz de. Daha küçük yapmayın. Küçüğü daha güzel olmaz. Yani böyle orta boy bir lastikle de bırakabilirsiniz. Bakın benim bir ipten kalan beyazım bu. Yani rahat rahat ilerliyor. 100 gramlık 300 metre 2 tane ip kullandık örgümüzde. Ve bakın mavi olanımızda ondan daha fazla kaldı. Yani yetiyor. 2 tane 100 gramlık 300 metre ip aldığınızda bu hırkayı rahat bir şekilde örebilirsiniz. Evet. Şimdi kol lastiğini de tamamlayıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Bu iş bu kadar. Şöyle göstereyim. Çok tatlı, çok güzel, yumuşacık bir hırkamız oldu. İsterseniz yelek şeklinde de bırakabilirsiniz. Ve böyle her tarafını size göstereyim. Bal şeker oldular. Çok beğendim. Bu da sarıyla olanımız. Bakın. Bunun boyu bakın. İkisi de aynı değil. Bir tanesi bir örnek bunun fazla şöyle ve bu da güzel bir hırka oldu. Ben bunları severim artık. Bayağı severim. Siz de inşallah severek örersiniz. Tüm detaylarıyla 2 video olarak anlattım. Umarım beğenirsiniz, destek çıkarsınız, paylaşırsınız ve bu kadar emeğimin karşılığını bana inşallah sizler gösterirsiniz. Büyük kitlelere yayılsın inşallah videomuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.